Dünyanın en güçlü insanı olduğunuzu hayal edin. Sınırsız özgürlük. Ama sürekli tehditler, savaşlar, hastalıklar ve ihanetlerle karşı karşıyasınız. Kulağa çelişkili geliyor, değil mi? Ancak bu, gücüne rağmen herkesi güçsüz hissettirecek zorluklarla karşılaşan bir imparator olan Marcus Aurelius'un günlük gerçekliğiydi. Bugün onun stoacılıkta, tatminsizliğe karşı hayret verici bir panzehiri nasıl bulduğunu açıklayacağım. Bu felsefe sadece onun hayatını değil, benimkini de değiştirdi. Başlamadan önce, inanılmaz desteğiniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Eylemleriniz sadece bana yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda hayatlarımızı değiştirebilecek bilgeliği keşfetme yolculuğumuzda bizi birleştiriyor. Bir imparatorun gücünün bugünkü hayatımıza nasıl ilham verebileceğini birlikte keşfedelim. Anlatıya devam edersek, bazı insanların neden belirli durumlarda yanıt vermemeyi seçtiklerini düşünmek ilgi çekicidir. Hassas bir zeminde yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak birinin tepki vermemesi pes etme ya da teslim olma işareti değildir. Peki o halde bu bariz reddedilmeyi nasıl olumlu bir duruma dönüştürebilirsiniz? Bu videonun sonunda kayıtsızlıkla başa çıkmak için etkili stratejilere sahip olacak ve ters psikolojinin kişinin tutumunu yeniden gözden geçirmesinde nasıl güçlü bir müttefik olabileceğini keşfedeceksiniz. Öncelikle değerinizi düşürmeye çalışanları görmezden gelmeniz çok önemli. Soğukluk ve ilgisizlik karşısında sarsılmak değil, bu koşulların üzerine çıkmak çok önemli. Sizi reddeden birini görmezden gelmek, bir düşmanlık eylemi değil, güçlü bir özgüven ifadesidir. Birisinin zamanınızın değersiz olduğunu düşündüğünü hayal edin. Bu durumda kaybeden sen değilsin. Etkileşime girmemeyi seçerek aslında kendi değerinizi yeniden doğrulamış olursunuz. Bu, karşınıza bir ayna tutmak, bu davranışın sizi etkilemediğini yansıtmak ve göstermek gibidir. Peki, bunu öfkelenmeden nasıl başarabiliriz? Cevap basit. Hayatınıza, hedeflerinize ve mutluluğunuza odaklanın. Kendinizi okumak, spor yapmak, yeni beceriler öğrenmek veya sadece size değer verenlerle birlikte olmaktan keyif almak gibi zenginleştirici aktivitelere adayın. Bu misilleme istemekle ilgili değil, daha ziyade enerjinizi gerçekten önemli olan şeye yönlendirmekle ilgili. Evet, bazen görmezden gelineceksiniz. Ancak bu reddedilme üzerinde durmak yerine, bunu kişisel gelişiminiz için bir dürtüye dönüştürün. Benlik saygınızı güçlendirin ve başkalarının ilgisizliğinin dağılmasına izin verin. Bu yetkilendirmede yalnızca reddedilmeye direnmiyorsunuz. Buna rağmen gelişiyorsunuz. Kişisel gelişime olan bu bağlılık, içsel gücünüzü sergileyen, duygusal olgunluğun bir işaretidir. Unutmayın, başkalarının onu fark edememesi sizin değerinizi azaltmaz. Kendinize sadık kalın, eylemlerinizin başkalarının sessizliğinden daha yüksek sesle konuşmasına izin verin. Dürtüsel tepkilerden kaçının ve düşünceli yanıtları tercih edin. Zorlu anlarda haysiyetinizi ve kendinize olan saygınızı korumak bir güç göstergesidir ve kayıtsızlık karşısında dayanıklı olduğunuzun bir onayıdır. İkinci önemli nokta, zihninizi onlardan kurtarın. Ayrılma sanatının stratejinizde çok önemli bir araç olduğu ortaya çıkıyor. Bunları düşüncelerinizden silin. Bu, inkar etmek veya reddedilmenin zarar vermediğini iddia etmek anlamına gelmez. Daha ziyade bu deneyimi büyümenizi teşvik edecek bir şeye yeniden yönlendirmek anlamına gelir. Bu sürece reddedilmeyi kabul ederek ve etkisini hissederek başlayın. Ancak bunun düşüncelerinize hakim olmasına izin vermeyin. Ayrılma sanatı hakkında daha fazla bilgi için sağ üst linkteki videomu da seyredin ama bu videoyu bitirdikten sonra. Reddedilmeyi dönüştürmek için onu nasıl algıladığımızı değiştirmek gerekir.
Reddedilmeyi bir abluka olarak değil, sizi yeni yollara ve fırsatlara yönlendiren bir yol işareti olarak görün. Kendinizi, özünüzü besleyen ve ufkunuzu genişleten faaliyetlere adayın. Zorlu bir okumaya dalın, sınırlarınızı zorlayan bir spor yapın veya yenilikçi bakış açıları sunan topluluk projelerine katılın. Bu deneyimler sadece eğlence değil, aynı zamanda kendini keşfetme ve kişisel gelişim için platformlardır. Her yeni macera, dayanıklılığınıza ve uyum yeteneğinize katkıda bulunur. Dahası, olumlu etkilerden oluşan bir çevre oluşturmak hayati önem taşıyor. Etrafınızı sizi cesaretlendiren ve ilham veren insanlarla kuşatın. Karşılıklı büyümeyi teşvik eden bir ortamda isteklerinizi paylaşın ve onların isteklerini dinleyin. Reddedilmenin değerinizi tanımlamadığını hatırlamak önemlidir. Kendinizi yeniden keşfetmeniz için bir daveti temsil eder. Bu yolculuk boyunca bir zamanlar acı veren bir reddedilme gibi görünen şeyin aslında daha ödüllendirici bir yola doğru bir itiş olduğunu fark edeceksiniz. Üçüncü önemli nokta. Dürtüsel, duygusal tepkilerden kaçının. Reddedilmeyle karşı karşıya kaldığınızda bir duygu dalgası hissetmek, yanıt vermek istemek ve duygularınızın taşmasına izin vermek doğaldır. Ancak huzur rehberinden türetilmiş değerli bir teknik var. İşten atıldığınızda hayal kırıklığına veya üzüntüye teslim olmak cazip gelebilir. Ancak antik Yunan'da olduğu gibi bugün de geçerliliğini koruyan bir felsefe olan Stoacılık bize alternatif bir bakış açısı sunuyor. Bizi düşünceli ve sakin bir duruş benimsemeye teşvik eder. Bu, duyguları bastırmak değil, onların bizi kontrol etmesine izin vermekten kaçınmak anlamına gelir. Göz ardı edildiğinde üzülmek ya da dışarıdan onay aramak yerine bir ara verin ve düşünün. Bu beni neden etkiliyor? Çoğu zaman bizi inciten şey reddedilmenin kendisi değil, kendi güvensizliklerimizdir. Pratiklik çok önemlidir. Eğer görmezden geliniyorsanız, derin bir nefes alın ve kendinize şunu hatırlatın. Bu an sizin kim olduğunuzu tanımlamaz. Bu sadece geçici bir örnek. Stoacılık, başkalarının davranışlarına değil, kendi eylemlerimize ve tepkilerimize odaklanmamız konusunda bize rehberlik eder. Bu nedenle kibar ve nazik kalın. Etkileşim kurma ihtiyacı hissediyorsanız bunu içtenlikle ve beklentiniz olmadan yapın. Bu duruş pasiflik değil, duygusal kontroldür. Kendinize olan saygınızın başkalarının onayına bağlı olmadığını kabul edin. Gerçek gücünüz size nasıl davranıldığı değil, nasıl tepki verdiğinizdir. Bu zihniyeti benimsemek kolay olmasa da kesinlikle dönüştürücüdür. Reddedilme karşısında sakinliğinizi koruyarak sadece zor bir durumu yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda gelişiyorsunuz. İç huzurunuzun dış doğrulamalara bağlı olmadığını öğrenirsiniz. Bu, öz değerin bağımsız olarak öğrenildiği, özgüvene doğru giden bir yolculuktur. Bu yaklaşımı benimseyerek gerçek güç ve dayanıklılık sergilersiniz ve bu başlı başına son derece çekicidir. İnsanlar doğal olarak kendine güvenen, ilk kayıtsızlık belirtisinde istikrarı bozulmayan kişilere ilgi duyarlar. Sakin kalarak sadece durumla yüzleşmekle kalmaz, aynı zamanda gelişirsiniz. Reddedilmeyle başa çıkabilen ve bunu kişisel gelişim için bir katalizör olarak kullanan birine dönüşürsünüz. Bu, kişisel güçlenmenin ve duygusal dengenin yolu olan stoacı bilgeliktir. Dördüncü ve temel husus, değerinizi gösterin. Bu dayanıklılığınızın gerçek bir testidir. Her reddedilmeyi bir başarısızlık olarak değil, gücünüzü ve yeteneğinizi gösterme fırsatı olarak görün. Bir toplantıda ya da terfi sırasında gözden kaçırıldığınızda derin bir nefes alın. Kendine acımaya ya da kırgınlığa yenik düşmek yerine bu enerjiyi olumlu ve yapıcı eylemlere yönlendirin. Becerilerinizi sergileyen bir proje üzerinde çalışın veya yeni bir mücadelede liderliği üstlenin. Unutmayın, başkalarının tanınmaması nedeniyle değeriniz azalmaz. Tam tersine bu, göz ardı edilmeden
daha da parlak bir şekilde parlamak için bir fırsattır. Kendinize şu atasözünü hatırlatın. Bir kapı kapandığında diğeri açılır. Bu sadece bir teselli değil, aynı zamanda bir eylem planıdır. Reddedilme, içsel değerinizi yansıtmaz. Ancak becerilerinize en çok ihtiyaç duyulan yere bir yönlendirme olabilir. Bir pozisyon için göz ardı ediliyorsanız, bu, yetenekleriniz ve tutkularınızla daha uyumlu bir şey aramanızın bir işareti olabilir. Bunu, güçlü yönlerinizi yeniden değerlendirmek ve yeniden düzenlemek için bir teşvik olarak kullanın ve bunları en üst düzeye çıkarmanın yollarını arayın. Her zorluğun muzaffer bir geri dönüş için zemin oluşturduğu kendi başarı hikayenizi oluşturmanın zamanı geldi. Bu, hayal kırıklığı karşısında mutluluğu bulmakla ilgili değil, tüm duyguları kucaklamak, zarafet ve kararlılıkla ilerlemekle ilgilidir. Stoacılık, kontrolümüz altında olana, yani reddedilme karşısında eylemlerimize ve tepkilerimize odaklanmamız konusunda bize rehberlik eder. Hem kendinizle hem de başkalarıyla empati kurun. Kayıtsız görünen meslektaşımız kendi mücadelesiyle karşı karşıya olabilir. Anlayışınızı bir zayıflık işareti olarak değil, gücünüzün bir göstergesi olarak genişletin. Bu deneyimlerden büyüyün. Değerinizi onaylayın. Düşünün, öğrenin ve bir anka kuşu gibi reddedilmenin küllerinden daha güçlü ve daha bilge olarak yükselin. Dolayısıyla reddedilmek hikayenizin sonu değil, sizi kendinizin en özgün ve dayanıklı versiyonu olmaya iten bir dönüm noktasıdır. Yüzyılların bilgeliği ve gençliğin enerjisiyle yüzleşin ve en büyük korkunuzu, kişisel gelişim ve başarı için en büyük müttefikinize dönüştürmesini izleyin. 5. Hayati nokta. Teması azaltın. Kayıtsızlık veya reddedilmeyle karşı karşıya kaldığınızda, durumu düzeltmeye çalışma, karşı tarafla diyalog kurma ve geride kalan boşluğu doldurma dürtüsü yaygındır. Ancak dinamikleri değiştirip sessizliği kucaklayabileceğiniz an bu andır. Bu bir oyun oynamakla ilgili değil, özerkliğinizi yeniden onaylamakla ilgilidir. Karşınızdaki kişiyi aralıksız mesaj veya aramalarla boğmamayı seçtiğinizde geri adım atmak çok önemlidir ve bu duraklama sadece karşınızdaki kişiye değil, size de fayda sağlar. Bu, değerinizin başkalarının onayına bağlı olmadığını yeniden ayarlamak ve kendinize hatırlatmak için bir fırsattır. Bu kavramın derinliklerine inersek, burada sessizlik pasif değil, aktif ve stratejiktir. Yalnızca beklemiyorsunuz, yansıtıyor ve olgunlaşıyorsunuz. Odağınızı hedeflerinize, tutkularınıza ve kişisel yaşamınıza yönlendirmenin zamanı geldi. Bunu netlik ve güç sağlayan bir sıfırlama düğmesi olarak düşünün. Bu temassız ara, soğukluğun ya da zulmün bir ifadesi değildir. Kendi zihinsel huzurunuz için bir sınır oluşturmaktır. Açık bir mesaj gönderiyorsunuz. Takip edemeyecek ya da ilgi dilenemeyecek kadar kendime çok saygı duyuyorum. Bu duruşu benimsemek sadece özgürleştirici değil, aynı zamanda güçlendiricidir. Kendinize olan saygınız ve güveniniz hakkında çok şey söylüyor. Gönderdiğiniz güçlü sessiz mesajı düşünün. Anında yanıtlara alışkın bir dünyada sessizliğiniz esrarengiz ve hatta çekici olabilir. Bu, kolayca tedirgin olmadığınızı ve bu reddedilmenin ötesinde ilgi ve önceliklerle dolu bir hayata sahip olduğunuzu gösterir. Bu, pişmanlığı kışkırtmak veya birini geri çekmekle ilgili değil, kararlı, odaklanmış ve dış onaylardan bağımsız olduğunuzu göstermekle ilgilidir. Bu strateji başkalarının davranışlarını değiştirmeyebilir ama sizinkini kesinlikle dönüştürecek. Sizi daha dirençli, odaklanmış ve gelecekteki zorluklarla, zarafet ve dengeyle yüzleşmeye hazır hale getirecek. Teması azaltmak, hayatınızda güvenle ve onurlu bir şekilde ilerlemenizi sağlayan bir kişisel bakım ve kendini onaylama biçimidir. 6. temel nokta, yeteneğin gösterilmesi.
Reddetmeyi kullanmanın gerçek sanatı, yalnızca başkalarının hatalı olduğunu kanıtlamak değil, aynı zamanda kendinize gerçekten neler yapabileceğinizi göstermektir. Bu, aldığınız bir hayırı kendi gelişiminiz ve üstesinden gelmeniz için yakıta dönüştürmekle ilgilidir. Birisinin belirli bir alandaki yeterliliğinizi sorguladığını varsayalım. İşte bu beceriyi geliştirme fırsatınız burada yatıyor. Amaç dışarıdan onay almak değil, kendi sınırlarınızı aşmaktır. Kendinizi öğrenmeye adayın, özenle pratik yapın ve daha önce ulaşılamaz görünen bir yeterlilik seviyesine ulaşın. Bu, şüpheciler için gösterişli bir gösteri değil, yetkinliğinizin ve özgüveninizin sessiz ve tutarlı bir gelişimidir. Sözlerinizden çok, eylemlerinizin etkisini düşünün. Planlarınızı veya ilerlemenizi yayınlamanıza gerek yok. Sonuçların kendileri adına konuşmasına izin verin. Bunu yaparak, yalnızca başkalarının beklentilerini değil, en önemlisi kendi beklentilerinizi de aşmış olursunuz. Bu yolculuktaki her adımınızda, dış görüşlere bakılmaksızın, yeteneğinizi ve değerinizi kendinize kanıtlıyorsunuz. Dayanıklılığın gerçek gücü burada yatıyor. Başkalarının onayını kazanmaya değil, kendi onayınızı kazanmaya dayanır. Sizi yaratıcılıktan yoksun olarak etiketlerlerse, yaratıcılığınızı sergileyen bir proje üstlenin. Eğer kaçamak davrandığınız düşünülürse, bırakın tutarlı eylemleriniz sizin yerinize konuşsun. Kişisel gelişimin bu sessiz devrimi, başkalarının algılarına karşı bir savaş değil, kişisel mükemmelliğe doğru bir yolculuktur. Başkalarının sizinle ilgili anlatısını değiştirerek, kendi özünüzü de dönüştürürsünüz. Onların hatalı olduğunu kanıtlamanın gerçeği, onların fikirlerini değiştirmekte değil, kendi imajınızı yeniden şekillendirmekte yatmaktadır. Kişisel gelişim yolculuğunuz, yalnızca başkalarını şaşırtmakla kalmayacak, aynı zamanda onların yeteneklerinize ilişkin algılarını da yeniden tanımlayacaktır. Bu sadece onların hatalı olduğunu kanıtlamakla ilgili değil, aynı zamanda haklı olmanın sizin için ne anlama geldiğini yeniden tanımlamakla ilgili. Ve bu yolculukta en büyük başarı, gerçekten geçerli olan tek doğrulamanın kendinize verdiğiniz onay olduğunun farkına varmaktır. 7. önemli nokta. Keşfedin ve eğlenin. Eğer hayat konfor alanımızın dışında gerçekten parlıyorsa, o zaman neşe aramak sadece bir eğlence biçimi değil, aynı zamanda reddedilme karşısında dayanıklılığı güçlendirmeye yönelik akıllıca bir stratejidir. Yaygın eğilim, kendini kapatmak ve acıya boğulmak olabilir. Ancak ben devrimci bir yaklaşım öneriyorum. Bilinçli olarak mutluluk anları arayarak bu içgüdüye karşı koyun. Bu, duygularınızı görmezden gelmek değil, onlara gelişmek için yeni bir bağlam sağlamakla ilgilidir. Yeni bir hobi keşfederek ya da eski bir tutkuyu yeniden alevlendirerek bu eylem, reddedilmenin ağırlığına karşı direnişin onaylanması haline gelir. Doğası gereği sosyal varlıklar olarak sıkıntı zamanlarında deneyimleri paylaşmanın muazzam bir gücü vardır. Topluluğunuza değer verin, arkadaşlarınızı yürüyüşe davet edin, kolektif bir sanatsal projeye katılın ya da sadece iyi bir toplulukla yemeğin tadını çıkarın. Bu bağlantı anları moralinizi yükseltmekten çok daha fazlasını yapar. İnsan, ilişkileri ağındaki yerinizi yeniden teyit ederler. Paylaşılan her kahkaha, paylaşılan her hikaye, başarısızlıklarınızın toplamından daha fazlası olduğunuzun ince bir hatırlatıcısıdır. Bağlantı ve kolektif dayanıklılıkla gelişen daha geniş bir anlatının parçasısınız. Gerçek sihir burada yatıyor. Bilinmeyenle yüzleşmek. Reddedilme kapalı bir kapı gibi görünebilir ama gerçekte pek çok kapıyı açar. Yeni bir mutfağı deneyin. Daha önce hiç ziyaret etmediğiniz bir mahalleyi keşfedin ya da bilmediğiniz bir konuyla ilgili bir atölye çalışmasına kaydolun. Bu deneyimler yalnızca dikkat dağıtıcı unsurların ötesine geçer. Bunlar kişisel genişleme fırsatlarıdır. Her yeni deneyim,
karakterinize katmanlar ekleyerek sizi daha uyumlu, empatik ve hayatın öngörülemezliklerine karşı hazırlıklı kılar. Unutmayın, amaç reddedilmeyi hafızadan silmek değil, ondan gelişmek, alınan her hayırı daha zengin, daha canlı bir yaşam için bir itici güce dönüştürmektir. 8. önemli nokta. Sosyal statünüzü geliştirin. Kendinizi bir odada, görmezden gelindiğiniz veya neredeyse görünmez olduğunuz bir durumu düşünün. Burada gizli bir fırsat yatıyor. Stoacı felsefe bize bu reddedilme anlarını kişisel gelişim için katalizörlere dönüştürmeyi öğretir. Dışarıdan onay aramak yerine kişisel gelişime ve topluluk katılımına odaklanın. Bu, sosyal merdiveni tırmanmak değil, kendi kişisel gelişim merdiveninizi tırmanmakla ilgilidir. Egzersiz yapmak, hobileri keşfetmek veya kariyerinizde ilerlemek gibi faaliyetler yalnızca rutin görevler değildir. Bunlar kendinizin güçlü, daha dayanıklı bir versiyonunu şekillendirmek için kullanılan araçlardır. Yolculuğunuzu tanınmak için değil, kurabileceği bağlantı için paylaşmayı düşünün. İlgi alanlarınızı veya başarılarınızı tartışırken, bunu benzer düşüncelere sahip kişilerle tanışma fırsatına dönüştürün. Bu süreç, takipçi biriktirme stratejisi değil, anlamlı bağlantılar için özgün bir arayıştır. Gönüllü faaliyetlere katılarak veya ağ oluşturarak yalnızca özgeçmişinizi geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda değerli bir ilişkiler ağı da kurarsınız. Bu yaklaşımın kişisel gelişim ile çoğunluğun iyiliğine katkıda bulunmanın iç içe geçtiği stoacılıkta derin kökleri vardır. Sosyal statünüzü geliştirmede en önemli şey niyettir. Bu, popülerliğin peşinde koşmak değil, kendinizin gelişmiş bir versiyonu olmakla ilgilidir. Her adım kişisel gelişime ve toplumda olumlu bir etki yaratmaya yönelik olmalıdır. Bakış açısındaki bu değişiklik hayati önem taşıyor. Bu fark edilmekle ilgili değil, gözlemlemek, gelişmek ve sonuç olarak başkalarının gelişmesine yardımcı olmakla ilgilidir. Bu stoacı zihniyeti benimsemek, modern dünyada yön bulmanın etkili bir yoludur ve reddedilmeyi olumlu dönüşüm için güçlü bir güce dönüştürür. Kim olduğunuzu ve ne olmayı arzuladığınızı yansıtacak şekilde sosyal statünüzü oluşturmak ve güçlendirmek için her fırsatı değerlendirin. Kendiniz ve çevrenizdeki topluluk üzerinde anlamlı bir etki yaratın. 9. anahtar nokta. Karşılıklı kayıtsızlığı benimsemek. Birisi sizi görmezden geldiğinde etkili ve güçlü bir tepki vermemek olabilir. Bu tavır kötü niyetle ya da soğuklukla değil, insanın iç huzurunu korumayla ilgilidir. Birisi sizi görmezden gelmeyi seçerse bırakın gitsin. Dikkatlerini çekmeye veya diyalog başlatmaya çalışarak enerjinizi boşa harcamayın. Bunun yerine odağınızı başka bir yere yönlendirin. Partiler gibi sosyal bağlamlarda bu, varlığınızı takdir eden birini aramak ve onunla sohbet başlatmak anlamına gelebilir. Bu, değerinizin başkalarının dikkatine bağlı olmadığının kabulüdür. Bu kişiyle etkileşime girmeniz gereken kaçınılmaz durumlarda profesyonelliğe öncelik verin. Konuşmaları kısa, öz ve derin, kişisel içerikten uzak tutun. Amaç onları aşmak değil, profesyonel ve mesafeli duruşu sürdürmektir. Bu yaklaşım gereksiz dramaya yer bırakmıyor ve şu mesajı veriyor: oyunlar için değil, gerçekten önemli olan şeyler için buradayım. Bu strateji, ilgisizlik karşısında sabit ve sarsılmaz kalarak asıl olana odaklanmaya yardımcı olur. İhmal devam ederse geri çekilme yetkisini tanıyın. Bu bir yenilgi değil, stratejik bir geri çekilmedir. Size mutluluk ve büyüme getiren yerlere, ilişkilere ve faaliyetlere yatırım yaptığınızda enerjinizin daha değerli olduğunu anlayın. Eşit olmayan bir yüzleşmeye girmemeyi seçerek yalnızca belirli bir kişiden uzaklaşmakla kalmaz, aynı zamanda daha umut verici fırsatlara, daha sağlıklı etkileşimlere ve daha huzurlu bir ruh haline doğru ilerlersiniz. Kayıtsızlıkla başa çıkma şekliniz başarısızlığı yansıtmaz. Gücünüzün ve kendinize olan saygınızın bir kanıtıdır. Unutmayın,
Bazı durumlarda sessizlik ve kayıtsızlık en güçlü ve onurlu tepkiler olabilir. Bu yaklaşım sessiz bir bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik beyanıdır. Karşılıklı kayıtsızlığı uygulayarak yalnızca bir yüzleşmeden kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda kendinizi tanınma veya onaylanma ihtiyacının üzerinde kendi huzuruna değer veren biri olarak konumlandırırsınız. Bu, özgüveninizi ve önceliklerinizi ve sınırlarınızı net bir şekilde anladığınıza dair bir duruştur. Kısacası, onlar yokmuş gibi davranmak bir izolasyon stratejisi değil, kendini olumlama ve kişisel güçlendirmeye giden bir yoldur. 10. önemli nokta: kasıtlı sessizlik uygulayın. Kayıtsızlıkla tepki vermek yerine sessizliği seçmek, avantaj elde etme stratejisi değil, onurunu korumanın bir yoludur. Stoacılık bize, sessizliği bir provokasyon veya manipülasyon aracı olarak değil, kelimelerin yanlış yorumlanabileceği veya çatışmayı şiddetlendirebileceği durumlarda öz değerlendirme ve duygusal kontrol aracı olarak kullanma konusunda rehberlik eder. Sessizliği tercih etmek dürüstlüğü ve öz denetimi korumanın etkili bir yoludur. Bu şekilde olumsuz tepkiler ve duygular döngüsüne hapsolmak yerine kişisel gelişiminize daha fazla odaklanırsınız. Birisi sizi görmezden geldiğinde ve siz de sessizlikle karşılık verdiğinizde bu sessizliği bir iç gözlem dönemine dönüştürün. Duygularınızı anlamanın, düşüncelerinizi analiz etmenin ve netlik aramanın zamanıdır. Amaç karşınızdakini cezalandırmak değil, iç huzurunuzu korumaktır. Bu sessizlikte kişisel gelişim için değerli bir fırsat yatıyor. Bu, dünyaya kapanmak değil, kendini tanımaya açılmakla ilgilidir. Stoacılık, bu anları erdemlerimiz, değerlerimiz ve dünyayla nasıl etkileşim kurmak istediğimiz üzerinde düşünmek için kullanmayı teşvik eder. Bunun beni neden etkilediğini, bundan ne öğrenebileceğimi ve buradan nasıl gelişebileceğimi sorgulamak için bir şans. Bu tür bir sessizlik, yıkıcı değil, yapıcıdır. Karakteri güçlendirmenin ve tepkileri kişisel ilkelerle uyumlu hale getirmenin zamanıdır. Bu nedenle sessizliği tercih ederseniz, bunun kişisel bakım ve bilgeliğe dayanan bilinçli bir karar olmasına izin verin. Manipülasyon, intikam veya kötü niyet gibi daha aşağı düzey davranışlara girişmemek bir seçimdir. Bunun yerine ılımlılık ve öz kontrol için stoacı çağrının benimsenmesidir. Yanıt vermemeyi seçerek sadece diğer kişiden kaçmakla kalmaz, aynı zamanda kendinizle de derin bir bağ kurarsınız. Bu uygulama, soğukkanlılığı korumanın, kişisel yolculuğunuza odaklanmanın ve zorluklar karşısında stoacı sükûnet idealini somutlaştırmanın bir yoludur. Sessizliğinizin herhangi bir kelimeden daha yüksek sesle konuşmasına izin verin ve iç huzurunuzun her adımda size rehberlik etmesine izin verin. Bu kasıtlı sessizlik bir kendini onaylama eylemidir ve kendi hayatınızın en büyük şifacısı ve rehberi olduğunuzun güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bu, kayıtsızlıkla karşı karşıya olsanız bile değerlerinize ve ilkelerinize sadık kalarak koşulların üstesinden gelmek için içsel güç ve bilgeliği bulabileceğinizin bir tasdikidir. Bu, acil durumu aşan, kişisel gelişim ve tatmin için sağlam bir temel sağlayan bir uygulamadır. 11. nokta: İlgisizlik karşısında ilgi dilenmekten kaçının. Stoacı felsefe bizi tanınma arayışına değil, kendi değerimize ve bağımsızlığımıza derinlemesine dalmaya yönlendirir. Birisi sizi görmezden geldiğinde, bu onun dikkatini çekmek için çabalarınızı yoğunlaştırmanız gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, iç gözlem yapmak ve kendi değerinizi yeniden teyit etmek için uygun bir andır. Stoacılık bize benlik saygısının başkalarının ilgisine veya ilgisizliğine göre dalgalanmaması gerektiğini öğretir. Bu, kendi kendine liderlik etme konusunda sağlam durmak ve değerinizin mutlak ve tartışılamaz olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Kendi kendine yeterlilik ruhuyla kendinizi tutkularınıza ve projelerinize adayın. Bu,
birinin neyi kaçırdığını fark etmesini sağlamak için gösteriş yapmakla ilgili değil, sunduğunuz şeyin değerinin farkına varmakla ilgilidir. Size memnuniyet getiren faaliyetlere katılın. Size değer veren insanlarla bağlantılar kurun ve gurur duyabileceğiniz bir yaşam geliştirin. Bu tutum pasiflik değildir. Bu, kendi varoluşunuzun canlı ve aktif bir kabulüdür. Bu, kendi gelişiminize ve mutluluğunuza o kadar çok yatırım yapmakla ilgilidir ki, dış onay arayışı ikinci planda kalır. Bu nedenle, geçici ilgi peşinde koşmak yerine kişisel gelişiminize odaklanın. Başkalarının algılarına bakılmaksızın sizi tatmin eden bir hayat inşa edin. Dikkat çekme isteğiniz değil, özgüveniniz ve güvenceniz rehberiniz olsun. Kayıtsızlığınızı, kararlılığınızı güçlendirmek ve kendi değeriniz hakkındaki anlayışınızı yoğunlaştırmak için bir fırsata dönüştürün. Hayatınızın yaratıcısı sizsiniz ve yaptığınız her seçim dış onay arayışını değil, içsel değerinizi yansıtmalıdır. Bu duruşu benimseyerek bir tür kendi kendini güçlendirmeyi uyguluyorsunuz. İlgi için yalvarmayı reddederek kendinize dışarıdan gelebilecek herhangi bir tanınmadan daha fazla değer vermeyi seçiyorsunuz. Bu seçim kendinize bakış açınızı ve dolayısıyla başkalarının sizi nasıl algıladığını değiştirme gücüne sahiptir. Bu tutumdan kaynaklanan özgünlük ve özgüven herhangi bir dikkat çekme girişiminden çok daha derin bir etkiye sahiptir. Kişisel gelişim ve kişisel tatmin yolculuğunuz bir güven ve doğal çekim havası yaratır. Stoacılığın öğretmeye çalıştığı şeyin özü budur. Dış koşullar ne olursa olsun, kişinin içsel gücüne ve değerine güvenmenin önemi. Bu nedenle kayıtsızlıkla karşı karşıya kaldığınızda, buna vereceğiniz tepkinin, kendi değerinizin ve özerkliğinizin güçlü bir onayı olabileceğini unutmayın. 12. nokta. Duygusal mesafeli iyilik kayıtsızlıkla karşı karşıya kaldığınızda, en dengeli tepki nezakettir. Ancak duygusal dünyanız konusunda dikkatli olmaktır. Bu soğuk bir tavır takınmak değil, iç huzurunuzu korumak anlamına gelir. Göz ardı edildiğinde, incinmek veya hüsrana uğramak anlaşılabilir bir durumdur. Ancak stoacılık bizi bu tür durumlarla, duygusal kargaşayla değil, kalpte sakinlik ve sükunetle yüzleşmeye teşvik eder. Karşılığında hiçbir şey beklemeden bir gülümseme, kibar bir selamlama veya basit bir iyi günler dileği sunun. Nezaketiniz gerçek olmalı, karşılık beklentisi değil. Duygusal mesafeyi korumak, etrafınıza duvarlar örmek değil, net sınırlar koymak anlamına gelir. Bu, kendi eylemlerinizi kontrol edebildiğiniz halde, başkalarının tepkilerini kontrol edemeyeceğinizi anlamayı içerir. Bu duygusal mesafe bir zayıflık işareti değil, bir güç ve kendine saygı göstergesidir. Başkalarının eylemlerinin duygusal durumunuzu etkilemesine izin vermemek bilinçli bir karardır. Dostça ama çekingen davranarak, başkalarının kayıtsızlığının iç huzurunuzu bozmasına izin vermeyeceğinizi göstermiş olursunuz. Bu yaklaşım yalnızca duygusal sağlığınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda sizi güçlendirir. Nezaket ile duygusal tarafsızlığın birleşimi, stoacı bilgeliğin güçlü bir ifadesidir. Bu denge, duygusal bütünlüğü korurken zarif etkileşimlere olanak tanır. Bu, olgunluğu ve anlayışı yansıtan, kendine saygının ve başkalarına saygının bir işaretidir. Yaşamın reddedilmelerini acı ya da üzüntüyle değil, sarsılmaz bir dinginlik ve içsel onur duygusuyla karşılarsınız. Bu dengeyi uygulamak değerli bir keşfe yol açar. Kayıtsızlık ortasında bile kendinize ve başkalarına karşı sakin bir ruhu ve saygılı bir kalbi korumak mümkündür. Bu tutumu geliştirerek hayatın sadece daha katlanılabilir değil, aynı zamanda daha zenginleştirici, derin bir dinginlik ve kendi yolunuz ve değerinize olan sarsılmaz saygıyla işaretlenmiş bir hale geldiğini göreceksiniz. Kayıtsızlık karşısında zorluklarınızı paylaşmak cazip gelebilir. Ancak stoacılık bize soğukkanlılığa değer vermeyi öğretir. Bu, her şey yolundaymış gibi davranmak anlamına gelmez. Bunun yerine
içsel dayanıklılığınızı geliştirmek anlamına gelir. Yapmacık tavır göstermemek bir yalan değil, gerçek bir iç istikrarın göstergesidir. Başkaları için bir performans olarak değil, kendi gücünüzün bir göstergesi olarak hayatınıza her zamanki gibi aynı heyecan ve kararlılıkla devam edin. Bu odaklanma duyguları inkar etmekle ilgili değil, duygularınızı kabul edin. Ancak onların baskın olmasına izin vermeyin. Sakinliğin ve özgüvenin rehberiniz olmasına izin verin. Ulaşabileceğiniz şeyleri kontrol edin. Eylemleriniz, tepkileriniz ve davranışlarınız. Güvenle yaşamaya devam ederek, yalnızca başkalarına gücünüzü göstermekle kalmaz. Aynı zamanda bunu kendiniz için de yeniden onaylamış olursunuz. Bu, öz değer duygunuzun başkalarının algılarına veya eylemlerine bağlı olmadığını ilan etmenin ince ama güçlü bir yoludur. Esasen, mücadelelerinizi kendinize saklayarak duygusal dayanıklılığın Stoacı felsefesini uyguluyorsunuz. Önemli olan duygularınızı saklamak değil, onları onurunuzu ve kendinize olan saygınızı koruyacak şekilde yönetmektir. Bu, kendi karakterinize bağlı olduğunuzu ve dış koşullar tarafından etkilenmediğinizi gösteren bir bilgelik ve dürüstlük gösterisidir. Reddedilme ile başa çıkma yönteminiz yalnızca dış dünyanın görmesi için geçerli değil. Bu, içsel gücünüzün ve istikrarınızın bir yansımasıdır. Bu güçlü dersler aracılığıyla reddedilmeyi başarı için bir araca nasıl dönüştürebileceğimizi öğreniyoruz. Unutmayın, karşılaştığınız her hayır, dirençliliğe doğru bir adımdır. Bize içsel gücümüzü kanalize etmeyi öğreten bir stoacılık dersidir. Sizi, stoacılık ve dayanıklılık ilkelerini günlük yaşamınızda uygulamaya davet ediyorum. Reddedilmeyi bir engel olarak değil, kişisel gelişim ve kendini keşfetme için bir teşvik olarak görmek, perspektifte dönüştürücü bir değişimdir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Yolculuğunuzu paylaşın, başarılarınızı kutlayın ve hatta mücadelelerinizi tartışarak seansımızdaki öğretileri özümsediğinizin bir kanıtı olarak görün. Her etkileşim topluluğumuzu zenginleştirir, bizi bilgeliğe, anlayışa ve her şeyden önce her engeli bir fırsata dönüştürme sanatına doğru yönlendirir. Birlikte stoacı dayanıklılık sanatında ustalaşmak için buradayız. Bir sonraki buluşmamıza kadar güçlü ve dirençli kalın. Herkese selam olsun.